Merhaba, Sun Moon Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda kimin aklındasınız, kim sizi sürekli düşünüyor, aklından çıkaramıyor, sürekli kimin aklındasınız? Bununla ilgili enerjilere bakacağız. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda tabii ki. Ben hemen bu doğrultuda niyetimi sesli olarak alarak açılıma başlıyorum. Öncesinde tekrar tarot öğrenmek isteyenler için atölye kayıtları devam etmekte. Aynı zamanda kartla ödeme yapmayı tercih edenler için de Instagram hesabımda profilimdeki link üzerinden de hem atölye kayıtlarınıza hem de özel açılım randevularınızı oluşturabilirsiniz. Onun dışında yine dediğim gibi Instagram DM ve mail aracılığıyla da özel açılımlarla ilgili ve tarot atölye kaydıyla ilgili tarot öğrenmek isteyenler iletişime geçebilir, kayıtlarını ya da randevularını oluşturabilirler. Atölyeye kayıt yaptıran herkese de tek soru tarot açılımı hediyesi söz konusu. Aynı zamanda yine kanala destek olmak isteyenler de katıl butonu üzerinden ve yine yorumlardaki teşekkür butonu üzerinden de kanala destek olabilirler. Şimdi niyetimi sesli olarak alarak açılıma başlıyorum dediğim gibi. Yine kendi oluşturduğum harf destesinden harfler de seçeceğiz. Harfler tabii daha işin eğlence kısmı ama oradan da uyumlananlar olabiliyor. Hiçbir şey tesadüf değil öyle gibi gözükse de hayatın içerisinde de. Her şey bir şey anlatıyor. Bir şeyler anlatıyor daha doğrusu. O bir şeyleri okuyabilmek önemli olan. Şimdi ben niyetimi sesli olarak alarak açılıma başlıyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli şekilde sevdiklerimin de tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde en iyi, en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde, davranışlarında, yaşam şeklinde, yaşayış şeklinde tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhametle davranarak yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm doğa ve hayvanları, rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikle, güvenli şekilde yaşatsın. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Ve öyle de oldu, ve öyle de oldu, ve öyle de oldu, ve öyle de oluyor, ve öyle de oluyor, ve öyle de oluyor. Amin, amin, amin. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerini, ruhlarını, enerjilerini, davranışlarını, yaşam şekillerini, yaşayış şekillerini, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgili, saygılı kılsın Allah. Ve tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerini, ruhlarını, enerjilerini, davranışlarını, yaşam şekillerini, yaşayış şekillerini, davranışlarını tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların yaşam haklarına da sevgili, saygılı kılsın Allah. Tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Ve öyle de oldu, ve öyle de oldu, ve öyle de oldu, ve öyle de oluyor, ve öyle de oluyor, ve öyle de oluyor. Amin, amin, amin. Tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla,
kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşamalarını seçiyorum. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu, böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Tüm kediler, tüm köpekler, tüm kuşlar, tüm dağ ve hayvanlar Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşıyorlar. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oldu. Böyle de oluyor, böyle de oluyor, böyle de oluyor. Amin, amin, amin. Evet, güzel niyetlerimizi aldım. Güzel niyetlerimizi aldım. Odaklanıp seçebilirsiniz. İsteyen birden fazla destede dinleyebilir. Burada zaten başta söylediğim gibi kim sizi düşünüyor, kimin sürekli aklındasınız, kim sizi aklından çıkaramıyor. Bununla ilgili enerjilere bakacağız. Olasılıklar doğrultusunda abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için tüm emekler, kolektif açılımlar, bireysel açılımlar, tüm emeklerim bu niyetlere uygun, bu sesli ve sessiz aldığım hatta niyetlere uygun kişiler ve enerjiler için her zaman olasılıklar doğrultusunda. Birinci desteği seçenlerle başlıyorum. Evet, birinci desteği seçenler, wow, bir imparator kartı ile açılışı yaptık. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kimin aklındasınız? Kim sürekli sizi düşünüyor, aklından çıkaramıyor? Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kimin aklındasınız? Kim sürekli sizi düşünüyor? Aklından çıkaramıyor. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kim sürekli sizi düşünüyor? Kim sizi aklından çıkaramıyor? Evet, deste altında da bir değnek kralı enerjisi var. Burada da imparatorla açılış yaptık zaten. Bu kişi çok yüksek ihtimal Koç Aslan Yay etkili birisi olabilir. Liderlik özellikleri yüksek. Şöyle açıya göre de ayarlayalım kartları. Kendi işini yapan yönetici birisi olabilir. Üniformalı işlerde çalışan birisi olabilir. Olmak zorunda değil ama daha böyle hani relax ya da nasıl diyeyim şey gözüken, ne derler ona? Ay, bir şey diyecektim, o da biraz şeye kaçacak. Nasıl söyleyebilirim bunu daha doğru? Yılışık gözüken değil, daha böyle hani üsturuplu, olgun bir eril enerji olarak gözüküyor bu kişi. Hani böyle yılışık yılışık gözüken ya da o tarz böyle belki konuşmalar yapan, paylaşımlar yapan ya da insan ilişkileri böyle yılışık olan birisi değil. Zaten imparator ve adalet, yani resmi yerlerde çalışma potansiyeli bu kişinin çok yüksek olarak gözüküyor burada gördüğüm kartlarda. Böyle bir insanın hayatına girdiğinde güven veren, gerçekten eril enerjisini sağlıklı çalıştıran ve burada ben şunu görüyorum, yani kendi hayatında kendisini istediği konuma getirmiş, bulunduğu konumdan, işte yaptığı işten aslında burada mutlu ve memnun olan birisini görüyorum. Sanki siz bu kişiyle aranızda bir ayrılık yaşamışsınız. Belki üzülerek bu kişinin olduğu yerden ya da bir şeyler size belki belirsiz geldi. Bu kişiden dolayı olmak zorunda değil. Belki bazı şartlar ve koşullar size
bu kişiden böyle ayrı bir yere doğru götürmüş olabilir burada gördüğüm, ama hala sizi çok fazla düşündüğünü söylüyor bu kişinin burada gördüğüm. Daha böyle heybetli yapıya sahip birisi olabilir, boylu postlu olabilir burada gördüğüm. Daha çok bir eril enerji olarak gözüküyor zaten kendisi. Deste altında da sürekli gözüme çarpıyor. Bakın burada değnek kralı ve bu deste de yine çok güzel bir deste. Tüm destelerimi çok seviyorum. Çok seçerek ve araştırarak zaten alacağım zaman alıyorum. İyiliklere, güzelliklere nasip eden Allah şükürler olsun. Nasip eden Allah şükürler olsun. Maşallah maşallah diyelim. Bakın burada da kalp var. Yani ben burada size duygu besleyen birisi olarak görüyorum. Ve böyle hayatına ışık saçan bir insanın hayatına girdiğinde o insanın hayatını güzelleştiren bir eril enerji, yani hayat enerjisine yükselten bir eril enerji olarak gözüküyor kendisi. Ateş etkisi çok yüksek gözüktü bu kişide zaten ve sanki burada sizi istediğini söylüyor. Yani ben bu kişiyi istiyorum. Belki çalışma ortamında, belki çevresinde. Burada güçlü birisi. Bakın burada da belki bu kişi, bakın burada bir panda var ve sanki şöyle göstereyim. Sırtında da böyle bir kız var. Prenses gibi ya da kraliçe gibi. Yani böyle aslında gücüyle burada bu kişi mesela size hizmet etmekten, tabiri caizse aslında sizi sırtında taşımaktan, bunu metafor olarak söylüyorum. Böyle sizi belki çok böyle rahat koşullarda yaşatmaktan gücenen birisi değil. Sağlıklı bir eril enerjinin böyle olduğunu bilen birisi. Ve bunun aslında kendisini daha da güçlendiren, daha da o eril enerjisini sağlıklı çalıştıran bir durum olduğunu bilen birisi. Yani burada size hizmet edebilecek, sizi böyle sevdiğiniz yerlere belki götürebilecek, hayallerinizi size sunmak isteyebilecek birisi olarak gözüküyor kendisi. Çok yüksek ihtimal, dediğim gibi, böyle güçlü bir eril enerjisi, bir baba figürü olabilir, bir otorite figürü olabilir. Böyle hani düzgün ya da resmi işlerde çalışan, düzgün gözüken işlerde çalışan ve karizmatik birisi olarak da görüyorum. Çevresinde sözü dinlenen, böyle söylediği sözleri dinlenen, saygı duyulan birisi. Ama hani bu kadar güçlü birisi, evet, ama bir kadına da özellikle burada sizi sevdiği de gözüküyor. Nasıl davranması gerektiğini de bilen birisi burada gördüğüm ve hayatınıza tekrar girme temasıyla gözüküyor bu kişi. Kupa sekizlisi, tılsım ikilisi. Sanki siz burada daha çok iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konular üzerinden geçmişte sanki böyle bir konuşmanız, belki danışma durumlarınız bu kişiyle yaşanmış olabilir. Ve sanki siz bir yerden sonra böyle bir ayrı bir yola gitmişsiniz. Ama bu kişi size hak ettiğinizi düşündüğü mutlulukları, güzellikleri, isteklerinizi kendi otoritesiyle de, kendi işte mesleki durumları üzerinden belki burada gördüm. Yani gücüyle de size hayallerinizi, isteklerinizi sunmak isteyen birisi olarak gözüküyor. Belki yasal konularda da ya da resmi konularda da. Sen gerçekten zaten hani çok güzel şeyleri hak ediyorsun. İçin nasılsa dışın öyle birisi. Ve ben zaten hayatımda uzun süredir böyle birisini görmek istiyordum. Deyip böyle hani size özellikle iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konular üzerinden ulaşmak isteyen birisi olarak gözüküyor kendisi burada gördüğüm. Böyle spor yapmayı seven ya da atletik, böyle hani dış görünüşü, şöyle söyleyeyim, hafif kilolu gibi de olabilir iri yarı, ama hani şeydir, böyle nasıl diyeyim, hani obez gibi değildir. Hani hem güçlü kuvvetli ama hafif irimsi bir yapısı da olabilir burada gördüğüm kartlarda. Yani fitlik ve kiloluluk arasında aslında yine güçlü kuvvetli bir yapısının olduğunu görüyorum kendisinin burada gördüğüm. Özellikle hayatınızda kendinizi gerçekleştirmenizle ilgili, hayallerinizi gerçekleştirebilmenizle ilgili size ilham katabilecek ve ilham katmak isteyebilecek birisi burada gördüğüm. Çünkü sanki sizin hayallerinizi gerçekleştirilmeye ve desteklenmeye layık görüyor. Sizi böyle içi nasılsa dışı öyle birisi olarak görüyor. Yaşça sizden büyük olabilir.
burada gördüğüm. Olmak zorunda değil, olgun bir eril. Belki sizden daha olgun olabilir. Özellikle resmi konularda ya da iş dünyasında daha olgun, daha tecrübeli bir eril enerji olabilir. Burada gördüğüm. Hani belki yaşça büyük değildir ama iş hayatında ya da hani daha maddi konularda daha tecrübeli, daha olgun bir eril enerji olabilir. Yönetici ve böyle hani söz sahibi olma enerjisi çok yüksek olarak gözüküyor bu kişide. Ama size yaklaşırken de çok böyle kibar yaklaşabilen, anlamaya çalışabilen bir enerjisi olabilir. Bu kişinin çalışanları olabilir burada gördüğüm. Hatta belki bazı çalışanları ne bileyim muhasebecisidir, bir şeyidir. Böyle belki sizden de yaşça daha küçük, ondan da yaşça daha küçük. Böyle bazı kişiler aracılığıyla da yine iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konular üzerinden sizinle iletişim kurmak istiyor olabilir. İçi nasılsa aslında dışı öyle birisi, hakkaniyetli birisi olarak gözüküyor. Özellikle hakkaniyete zaten önem veren bir eril enerji olabilir. Burada gördüm. Yani güç sahibi oldu, belirli yerlere geldi diye burada hani havalara girmeyen birisi. Gerçekten hani o manevi hakkaniyet boyutunun dengesini de sağlamaya çalışan varlıklı birisi olarak gözüküyor. Yine burada gördüğüm. Yani para konusunda hayatın refah ve bolluk enerjisini, mutluluk enerjisini yaşama noktasında, iş, kariyer, eğitim, para konularında burada yani kendisiyle barışık ve mutlu. Yani belirli yere gelmiş ve mutlu şekilde hayatını sürdürüyor ve o mutluluğu yaptığı işlerde de, otoritesi olduğu yerlerde de o mutluluğu, güzellikleri hakkaniyetle etrafına yayıyor. Böyle bir eril enerji olarak gözüküyor bu kişi gördüğüm. Ama içindeki çocuğu da ortaya koyabilecek enerjide birisi. Yani zaman zaman özellikle burada belki sizinle konuştuğunda, konuşmak istediğinde o daha anlayışlı, o daha çocuksu tarafını da ortaya çıkarabilen birisi olarak da gözüküyor burada gördüğüm. Özellikle kendi hayatınızda yaşadığınız belki maddi bazı ikilemler, ya da onun bulunduğu ortamdan böyle uzaklaştıysanız, zamanında bir şeyinizi duyduysa ama sonra sizin böyle bir uzaklaşma durumunuz olduysa, sanki o durumu ne yaptınız? Belki üzülerek böyle bir uzaklaşma durumunuzla ilgili, hani neden uzaklaştınız ya da ne yaptınız ya da bu kişi ne yapabilir sizin için gibi düşünen birisi olarak da gözüküyor kendisi. Ben özellikle iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konularda destek olmak isteyen ve böyle bazı hayallerinizi gerçekleştirmek isteyen birisi olarak görüyorum. Kendi hayatında da hayat enerjisi yüksek, pozitif, şakacı, belki dışarıdan sert gözüken ama böyle hani şakacı, esprili, hayata pozitif bakabilen, iyi niyetli, merhametli, vicdanlı, hayvansever, doğasever, hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı davranarak yaşayan birisi olarak gözüküyor. Bir kere şöyle söyleyeyim, sağlıklı bir eril enerji nasıl olur? Aha da böyle olur. Yani burada gerçekten enerjisi, eril enerjiyi sağlıklı çalıştıran enerjilerle gözüktü. Olasılıklar doğrultusunda. Burada başka ne görüyorum? Yemek yemeyi seven, yani böyle hayatın böyle o güzel tatlarının tadını çıkarmayı seven birisi olabilir. İşte sokak lezzeti olabilir, lüks yerler olabilir, fark etmez. Şurada şu yenir, burada bu yenir. Hani böyle bunları bilen birisi olarak da gözüküyor kendisi. Biraz böyle ağzının tadını bilen birisi olarak da gözüktü ve yanındaki kişilere de böyle dediğim gibi hayatı güzelleştiren, evet o gücünün, sert görünümünün aslında sorumluluk sahibi birisi ama bunun yanında hayatı güzelleştirmeyi, kolaylaştırmayı, hakkaniyet, merhamet, vicdan doğrultusunda bilen birisi olarak da gözüktü. Karakterli birisi, çekici böyle birisi olarak da gözüküyor kendisi. Burada gördüğüm yine. Ve ben dediğim gibi burada sırtında sizi taşımaya hazır. Yani bunu metafor olarak söylüyorum. Yani böyle sizi böyle el üzerinde tutmaya hazır birisi olarak bu güçte, bu sağlıklı erillikte gözüken bir enerjide gözüküyor kendisi burada gördüğüm. Birazcık ya sizin uzaktan tanıdığınız ya da böyle bir uzaklaşma durumu nedeniyle belki böyle bir haber, bir mesaj aldığınızda böyle bir ilk başta böyle biraz temkinli yaklaşmak isteyebileceğiniz birisi olabilir burada gördüğüm aynı zamanda.
Başka ne görüyorum? Çok güzel enerjilerle çıktı öncelikle. Niyetini de ben burada güzel görüyorum. Yani hayallerinizi gerçekleştirmek, hak ettiğiniz maddi manevi güzellikleri size sunmak olan birisi niyeti gözüktü. Cümle kur cümle kuramadım. Niyetinde bunlar gözüktü. Zaten detaylı olarak açıkladım. Artık akış diyor ki yani detaylı açıkladın da anlayan anladı, anlamayan da sal açıklama diyor aslında. Evet, çok güzel enerjilerle gözüktü. Öyle baktıkça bakasım geliyor açıkçası kartlara. Hayatınıza kolaylık getirebilecek birisi olarak gözüküyor kendisi. Sizin yaşadığınız zorluklar, ikilemlikler yalnız, ikilemler, inişli çıkışlı durumlar bunlarla ilgili böyle bir görüşmek, bir şeyleri çözüme kavuşturmak ve hak ettiğinizi düşündüğü güzellikleri, isteklerinizi, hayallerinizi size sunmak isteyen, bunu zaten hak ettiğinizi düşünen yani hakkaniyetli davranış doğrultusunda bunu size yine sunmak isteyen birisi olarak da gözüktü. Çok karizmatik, içi de dışı da gerçekten karakterli, duruşlu bir eril enerji olarak gözüküyor kendisi. Tutkusu, hayat enerjisi, tutkusu da yüksek birisi. Yani böyle yanındayken insanı ısındıran birisi. Böyle hayat enerjisini getiren insana tekrar birisi olarak da gözüktü. Neden konuşamıyorum? Bu kimin enerjisi acaba? Burada aynı zamanda şöyle, kendi içinizdeki öz sevgi, öz saygı, özgüven enerjisini de uyandıran aynı zamanda birisi. Yani evet, birileri hak ettiğim şeyleri görüyor. Ee, Bendeki değeri görüyor, içimdeki çocuğun saflığını görüyor, güzellikleri görüyor. Yu sizde uyandırabilecek. O yüzden o hayat enerjinizi uyandırabilecek, içinizdeki çocuğu mutlu edebilecek birisi olarak da gözüktü. Çok yüksek ihtimal dediğim gibi Koç Aslan Yay etkili gözüküyor kendisi. Şimdi ve geçmişte tanıdığınız özellikle iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konular üzerinden tanıdığınız ama şöyle araya bir mesafe girmiş ve belki şu anda böyle bir haberin, bir mesajın gelmesini böyle bekliyor, beklemiyor arasında olduğunuz birisi olabilir. Yani çok beklemiyorsunuz belki ama geldiğinde böyle Allah Allah deyip sonradan çok mutlu olabileceğiniz birisi olabilir. Çünkü haber gönderme teması gözüküyor bu kişide yine. İletişim. Kısa süre içerisinde bir iletişim alabilirsiniz bu kişiden. Bir haber alabilirsiniz mutlu edebilecek sizi. Değer gördüğünüzü ve hakkaniyetli size hak ettiğiniz güzelliklerin sunulduğunu, maddi manevi yaşayabileceğinizi hayat bu kişiyle gözükebilir sizin için. Harflerle devam edelim. E harfi, V harfi, H harfi, A, S, N, ay, bir dakika, D, Y, bu kendine attı, Ç ve F. Evet, çıkan harfler de bu şekilde. Birinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Size ulaşmayı ve bazı sorunlarınıza çözüm bulup oradan da böyle samimileşmeyi çok isteyen birisi olarak da gözüktü kendisi. Olasılıklar doğrultusunda. Evet, şimdi ikinci desteyle devam ediyoruz.
Şöyle şunları karıştıralım. Evet, bayağı karıştırdık. Evet, ikinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kimin aklındasınız, kim sizi düşünüyor, aklından çıkaramıyor dediğimizde ikinci destede de Tılsım Kralı'yla açılışı yaptık. Yine bir eril enerjiyle açılışı yaptık. Evet, ikinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kimin aklındasınız, kim sizi sürekli düşünüyor, aklından çıkaramıyor. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Bu kişi size aşık olmuş birisi olabilir. Burada ben bu etkileri görüyorum. Tılsım Kralı, Boğa Başak Oğlak etkili bir eril enerji olarak gözüküyor. Kendisi yetenekli, ağzı iyi laf yapan, yaşça sizden büyük olma potansiyeli gözüküyor. Burada da biraz yaşlı, bir ikisinde de bakın yaşlı erkek çizimi var. Destelerde yan yana gelen semboller, çizimler hiçbir zaman boşa değil. Negatif kötü şeyler iptal diyelim. O yüzden burada direkt gözüme de o çarptı zaten. Vardır sebebi. Böyle biraz daha olgun gözüken, yani yaşlı demeyeyim tabii ki de dış görünüş olarak daha olgun gözüken bir eril enerji olabilir. Böyle ağırbaşlı gözüken ama ağzı iyi laf yapan birisi olarak görüyorum. Ses tonu sizi çok etkiliyor olabilir. Ses tonu çok etkileyici. Kokusu, parfümü, dış görünüşü böyle temiz görünümlü birisi. Ama mesela ben bu kişiyi de şey görmüyorum. Hani giyim olarak bu kişi böyle hani hoppidi giyinen birisi değildir. Nasıl diyeyim? Böyle bir işte daha çok hani maksimum günlük hayatta bile casual giyiniyordur. Hani ben bu kişiyi şey görmüyorum. Böyle bir hani böyle yırtık pantolonla çıkabilecek daha böyle hani marjinal kıyafetler giyinebilecek bir eril değil. Böyle daha çok böyle hani jilet gibi giyinen, temiz giyinen, işte böyle kol saati, takım elbisesi çoğunlukla belki. Ya da böyle hani gömleği, ona göre uygun kumaş ya da işte kanvas pantolonu, böyle hani düzgün, muntazam, böyle karizmatik bir eril enerji olarak gözüküyor kendisi. Burada gördüğüm kendi işini yapan birisi olabilir. İşte böyle borsadır, hesap kitap işidir, parayla ilgili işlerdir, böyle değerli şeylerdir. Bunlarla ilgili iş yapan ya da iki iş birden yapan belki hatta birisi olabilir. Burada gördüğüm. Kendi işini yapma potansiyeli gözüktü çünkü banka ve para akışı, bir de belki bir taraftan başka bir iş daha yapan birisi olabilir burada gördüğüm. Özellikle iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konular üzerinden de sizi aramak, hatta burada yine tekrar aramak, tekrar belki bir teklifte bulunmak, belki görüşmek istemek, buluşmak istemek, bir şey teklif etmek isteyen birisi olarak gözüküyor ve ben burada size duygu besleyen birisi olarak da görüyorum. Çünkü büyücü ve kupa ası kartı yan yana çıktı. Tılsım üçlüsü ve mahkeme geçmişten iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konular üzerinden tanıdığınız birisi olarak gözüküyor. Burada gördüğüm bazılarınızın belki kendisini kapattığı, mesafe koyduğu birisi olabilir. Belki duygu beslediğiniz, hoşlandığınız ama belki bu kişinin dengesiz tavırları nedeniyle özellikle kadınların belki kendisini kapattığı birisi olabilir burada gördüğüm.
Ya da böyle onun sunduğu ya da sunabileceği bazı tekliflere karşı kararsızlık çalıştıran ya da hani inat çalıştırıp istemiyorum diyen bir kadın etkisi de görüyorum. İzleyen erkekler için de şunu söyleyebilirim. Belki böyle siz varlıklı bir erkeksiniz. Hani hali vakti yerindesiniz. Burada bahsettiğim özelliklerde bir erkeksiniz. Belki işte karizmatik, hani kendi işini yapan, hali vakti yerinde, belki mal varlıkları olan, merhametli, vicdanlı ve belki burada bu kadına aşık olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bu kadın da sizi düşünüyor olarak gözüktü ama bu kadın birazcık kendine kapatmış bir kadın olarak gözüküyor burada gördüğüm. Yani siz iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konularda sanki ona böyle bazı tekliflerde bulunsanız da, gitseniz de kendini kapatan ve inat çalıştıran birisi olarak gözüküyor. Daha çok yengeç, akrep, balık etkili bir kadın olabilir. Eriller de daha çok boğa, başak, oğlak etkili gözüktü. Aynı zamanda yine sizi bu erkeğin yanında yengeç, akrep, balık etkili bir kadın da sürekli düşünüyor olabilir. Bu kadının sizi düşünme sebebi yine burada böyle bir iş teklifinde bulunmak, birlikte bir ortamda çalışmak, belki bazı yanlış anlaşılma gibi gördüğü şeyleri düzeltmek. Birazcık kıskançlık da görüyorum açıkçası bu kadında aynı zamanda ama e, su etkili kişi kıskandığını, gerçi kıskandığını kim kabul ediyor ki? Kabul etmez diyecektim şimdi. Kıskandığını kabul eden insan yani zaten orada kabul ediyorsa onu şifalandırmaya başlayabiliyordur. Burada yine iş, kariyer, eğitim, para bağlantıları üzerinden böyle sizinle iletişime geçmek isteyen ve burada bazı anlaşmazlıkları, zorlukları konuşarak, belki bazı teklifler sunarak aşmak isteyen birisi ama bir taraftan size karşı bir kıskançlık, bir böyle kendini üstün zannetme enerjisi de görüyorum. Bu yengeç, akrep, balık etkili kadında, erkekseniz de kadınsanız da biraz böyle hani hiç öyle gözükmese de çok böyle yumuşak, anlayışlı gözükse de bir tık böyle aslında hem sizi sanki hayatında böyle çevresinde, özellikle iş çevresinde, yakın çevresinde tutmak istiyor. Ama bir taraftan sizi yanında tutarken sanki sizin böyle çok yükselmenizi de istemiyor gibi de bir etki de gözüktü. Yine negatif kötü şeylere iptal diyelim. Bir de böyle böyle cimri bir kadın olabilir. Yani böyle hani aynı ortamda duralım, işte konuşalım, edelim, belki yakın olalım, arkadaş olalım. İş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konularda işte görüşelim, edelim. Ama burada tılsım dörtlüsü yani hak ettiğinizi size vermek söz konusu olduğunda cimrilik çalıştırma potansiyelinde bir kadın olarak gözüktü. Bunun sebebi de değnek yedilisiyle dediğim gibi kıskançlığı olabilir. Burada hani kendince ya da bununla ilgili bir blokajı olabilir. Hani herkesi kendisine rakip görmemesi gerektiğiyle ilgili. Böyle ya da herkesi böyle kıskanmaması gerektiğiyle ilgili. Ee, Çözmesi gereken durumları olan bir kadın olabilir. Yine astroloji, tarot, enerjisel konular bunlarla ilgili bir kadın olabilir. Aynı zamanda gördüğüm. Hayatına kolay kolay insan almayan birisi olarak da gözüktü. Yani izleyen kadınsanız da erkekseniz de aslında burada sizi hem böyle bir eril enerji hem de böyle bir dişil enerji sürekli düşünüyor olabilir olarak gözüktü kartlarda. Bu kadını da ben böyle birlikte iş yapmak, çalışmak ya da sıkıntı gibi gözüken bazı şeyleri aşıp çözebilmek isteğiyle düşündüğünü de görüyorum sizi. Deste altında da bir değnek prensi enerjisi çıktı. Yani burada ama kılıç vesti işte maskeli durumlar. Yani bir şeyleri çözüyormuş gibi gözükerek ya da egosal bir yerden bazı haberler ileterek iletişime geçmek istiyor sanki bu kişi gördüğüm. E, Yaşadığınız bir zorluk, bir acı, bir anlaşmazlıkla ilgili ya da ertelenen bir durumla ilgili egosunu sanki böyle maskelemeye çalışarak böyle bir iletişim kurmak istiyor gibi de gözüktü. Ya da bir eril enerji ona belki diyor ki işte iletişim kur, ona şunu sor, şunu söyle. Ama bu kişi egosundan dolayı işte ben adım atmam, ben ona yazmam, ben ona onu sormam gibi böyle son ana kadar inat çalıştıran bir dişil enerji olabilir. Ama yine o egosunu maskelemeye çalışarak ama anlayabilirsiniz burada yine o iletişim kurma şeklinden. Bir iletişime olabilir gibi de gözüktü. Burada iki kadın etkisiyle gözüktü enerjiler dediğim gibi.
Yengeç, Akrep, Balık etkili bir kadın ve Boğa, Başak, Oğlak etkili bir erkek. Eril ve dişil enerjiler olarak gözüktü burada. Burada başka ne görüyorum? Bu kadının sizi rakip gibi görme durumu, dediğim gibi. Yani bir konuda bir anlaşmazlık, bir sıkıntı yaşıyorsunuzdur. Onu görmezden gelmek gibi. Ya da böyle küçümsemeye çalışmak gibi. Ya da böyle cimrilik yapmak gibi bir tavrı olan bir kadın olarak gözüküyor. Erkekleri burada daha sevecen, daha böyle çözüm odaklı ve size belki aşık olduğunu düşünen, aşık olmuş ve böyle hani birlikte iş yapmak isteyen, çevresinde elinde tutmak isteyen, sizi kaçırmak istemeyen birisi olarak görüyorum. İki tarafta da yine kıskançlık etkisi görüyorum kartlarda. Bu daha sevdiği için kıskanan, bu daha rakip gördüğü için kıskanan ve atıyorum yöneticinizse belki yükselebilirsiniz, belki bir şey vermesi gerekiyor, belki yaşadığınız bir soruna çözüm üretebilir. Ama bilerek üretmiyor olabilir, yapmıyor olabilir. Yani cimriliği buralarda çalıştıran birisi gibi belki de. Kendinize göre düşünebilirsiniz. Ya da bir arkadaştır burada gördüğüm. Ama içten içe böyle hani cimrilik ve kıskançlık çalıştıran birisi olabilir. Yengeç, Akrep, Balık etkili. Yine negatif kötü şeylere iptal diyelim. Özellikle iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konularda daha çok ben ama kıskançlık, rekabet duygusu etkisini gördüm. Burada başka ne görüyorum? Hatta belki bir eril enerji ona diyor ki onunla iletişime geç. Bak birlikte çalışmak isteriz. Şöyle bir fırsat olur şöyle. Bu kişi son ana kadar belki o haberi size iletmiyor. O mesajı size belki atmıyor. Ama atabilir. Bunu söylüyor. Yani o egosuna rağmen belki onun da üstünde çalışan bir kişi nedeniyle burada bir şekilde hani atmak zorunda kalabilir ama siz o mesajda yine bir egosallık, bir hani o şeyi, kötü niyeti yine sezebilir, görebilirsiniz gibi de gözüktü burada. Burada başka ne görüyorum? Ben bir de burada bazılarınız için şu etkiyi de hissettim. Siz çok etkileyici kişiler olabilirsiniz. Büyücü ve kupa ası kartına baktıkça onu da hissettim. Bir ortama girdiğinizde e, yani böyle şey gibi de diyor. Ya markete gittiğinizde bile, bir esnafa uğradığınızda bile, iletişime geçtiğiniz insanlarda, dokunduğunuz insanlarda, etkileşimde bulunduğunuz insanlarda çok güzel etkiler bırakan kişiler olabilirsiniz. O yüzden bazılarınız böyle yeni tanışsanız bile hani belki çok uzun vadede değil ama ben burada onu da hissettim. Sanki kartlar diyor ki yeni tanıştığı kişilerin de üzerinde uzun vadede böyle çok güzel etkiler bırakıyor. Yani yeni tanıştığı kişiler de onu severek, çok böyle etkilenerek ve onu da etkilemek isteyerek aslında onu düşünüyor diyor kartlar aynı zamanda. Böyle büyülü gibi gözüken bir enerjiniz olabilir. Aslında iyi niyetinizden böyle hani o merhametli vicdanlı tarafınızın enerjinize, auranıza, konuşma şeklinize yansıması olabilir bu. O yüzden bazı yeni tanıştığınız kişiler de sizi çok böyle düşünüyor olabilir olarak gözüktü olasılıklar doğrultusunda. Evet, şimdi harflerle devam edelim. S, H, iki tane F, A, P, K, R, B, Ö, T. Evet, çıkan harfler de bunlar. İkinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Şimdi üçüncü desteyle devam ediyoruz. Üçüncü desteği seçenler
Kupa yedilisi kartıyla açılışı yaptık. Şu kartları da bir karıştıralım. Evet. Şunu da karıştırayım hadi. Evet, üçüncü desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kimin aklındasınız? Kim sizi sürekli düşünüyor? Kim sizi aklından çıkaramıyor? Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kimin sürekli aklındasınız? Kim sürekli sizi düşünüyor? Wow, deste altında da bir Azize enerjisi gözüktü. Şimdi burada sizin çok dürüst davranmadığınız birisi olabilir burada gördüğüm bu kişi. Yani biraz böyle burada bazılarınız, burada şöyle söyleyeyim. Şimdi burada bir taraf bağımlılıkları olan, psikolojik problemleri olan, egosu yüksek olan bir taraf olarak gözüküyor. Bir tarafta bu tarz davranışlarla karşılaşsa da maddi manevi vermeye devam eden, kendi hayatında zaten ayakları üzerinde duran, çok güzel, alımlı, bakımlı, böyle modayla belki ilgili, güzel giyinen, kendisine bakan, hayvansever, doğasever kişiler olarak gözüküyor. Özellikle erkekler için şunu söyleyebilirim. Bağımlılıklarınız varsa, ondan sonra bir kadına haksızlık yaptıysanız, haksız yere böyle bir ego içerisine girdiyseniz, başkalarının lafıyla, sözüyle böyle belki arkasından konuştuysanız burada gördüğüm. Zamanında belki bu kişi de o nedenle size bunun karşılığında bir egosal bir davranış yapmış olabilir ama şu anda aslında sizi çok seven, bakın buradaki gibi sanki sizinle kavuşmak isteyen, bu şekilde olmak isteyen ama belki sizin egosal ve belirsiz davranışlarınız ya da başkalarının lafıyla, sözüyle belki o öyle olduğunu kabul etmeseniz de kendi içinizde davranmanız nedeniyle haksızlık yaptığınız ama size buna rağmen yine de değer vermeye, sevmeye, olabildiğince çözüm odaklı iletişim kurmaya çalışan bir kadın. Deste altındaki Azize enerjisiyle de hisleri kuvvetli, bir şeyleri gözükenin ötesinde de görebilen, inançlı, maneviyatı iyi. Burada dinlerin ötesinde söylüyorum. Hangi dine mensupsa da maneviyatı iyi, özünün sesini duyabilen, Allah sevgisi, Allah inancı olan bir kadın olarak gözüküyor bu kişi. Daha çok esmer, kumral olabilir. Çok güzel, çok alımlı. Böyle şey görüyorum. Haybon imajı çizen. Haybon ne demek? Yani böyle işte asil, kraliyet ailesinden gibi davranışı, insanlara yaklaşımı gerçekten böyle zerafetle, zarif olan birisi olarak gözüküyor bu kadın. Böyle bir kadın sizi düşünüyor olabilir ama bu düşüncesi yani olabildiğince sizin de hayatınızı güzelleştirebilmek, belki ilişkilerinizi güzelleştirebilmek, aranızda yaşanan bir sorunum olabildiğince hakkaniyetle çözmeye çalışmak belki. Bir kere bu kadın zaten burada gördüğüm çok fazla verici olmuş bir enerjide gözüküyor. Boğa, Başak, Oğlak etkili ya da Yengeç, Akrep, Balık etkili bir kadın olabilir. Bir tık Yay etkisi de gözüküyor kendisinde ve Kova. Sizde de İkizler, Akrep, Başak, Oğlak etkisi yani diğer tarafta, eril tarafta sizde diyorum ama Allah mı söyletti bilmiyorum olabilir burada. İzleyen kadınlar için de şunu söyleyeyim. Bu özelliklerde olan kişiyi kendiniz olarak görüyorsanız sizi çok verici olduğunuz,
Belki böyle hani bu kişinin saçma davranışları nedeniyle bir süre böyle sizin de o düşük enerjili konuşmalar, işte iletişimsel durumlar içerisine girdiğiniz ama daha sonra kendinizi yine çıkarıp yine olabildiğince bir şeyleri düzeltmeye çalıştığınız, maddi manevi hakkaniyetle yaklaşmaya çalıştığınız, belki bağımlılıkları olan, işte kumar gibi iptal. Aslında çalışkan, yine sorumlulukları olan ama böyle bağımlılık enerjisiyle gözüktü. Birisi sizi düşünüyor olabilir. Burada gördüğüm aslında sizin ne kadar değerli, kıymetli, herkesin hayatına denk gelmeyecek değerde, kalitede bir kadın olduğunuzu biliyor ama ben bu kişide ego görüyorum açıkçası. Yani böyle bir yorgunluk, nasıl diyeyim, başkalarının lafıyla, özellikle arkadaş çevresinin falan böyle bir şey olması ya da kendi içindeki egoyu yenmekte zorlanma enerjisi görüyorum. Hayattan yorulmuş, böyle hani çalışan ama robotik, hani işe gidiyor eve geliyor. İşte belki bağımlılıkları, böyle hani psikolojik olarak da yorulmuş, duygusal olarak da yorulmuş, maddi olarak da yorulmuş birisi olarak görüyorum. Aslında eli açık, iki tarafta yardımsever kişiler olarak gözüküyor ama burada özellikle bir taraf, aslan etkili de olabilir bu arada, koç aslan yay. Eril olabilir hissettiğim. Burada bu kişi daha şey, böyle hani şimdi burada bu kadının enerjisi madde ve mana dünyasında bir kere çok şanslı, çok güzel, kendini geliştirmiş. Maddi manevi bolluk bereket enerjisinde gözüküyor. Yaşından genç gözüküyor olabilir, çok güzel olabilir. Burada kadınlar bu etkide gözüküyor. Burada gördüğüm. Yine belki bu kadın, böyle bir kadın sizi düşünüyor olabilir. Yani bir yanlış anlaşılma oldu ya da aslında benim amacım her zaman hani hayvanların, doğanın, insanların iyiliği, güzelliği. Ben hani yapabileceğimi, hatta burada verici, hani belki bazen hatta hak ettiğinizden fazlasını da size veren birisi olarak gözüküyor. Olabildiğince hani dengeyi kurabilen, insan ilişkileri kuvvetli bir kadın burada gördüğüm. Herkese hak ettiğini veren. Mesela bu kadın pazarlık yapmaz. Bu kadın başkasının zenginliğinden, kazandığı paradan rahatsız olmaz. Çünkü zaten kendisi de o bilinçte, kendisi de o huzurda, o iyi niyette. İyi niyetli bir kadın. Ama karşısına gelen, karşısındaki kişi burada kılıç beşlisiyle, ne bileyim, böyle egosal davranmış, böyle kaba davranmış bir etkide gözüküyor ama ona rağmen yine de anlayışlı, hak edene hak ettiğini sunabilen kalitede bir kadın. Ha, bazen bazı kişiler çok haddini aştığında bu kadın ona göre iletişim şeklini belirliyor olabilir ama bu kişiyi etkilemiyor. Çünkü karşıdaki kişi haddini aştı ve kendi o düşük alanına geri yollama şekli. Yani ben çok kaliteli, nerede nasıl davranması gerektiğini bilen, ne yaptığını bilen birisi olarak görüyorum ve elinden geldiğince de herkese maddi manevi destek olan, yardım eden, eli açık, gönlü bol, böyle iyi, yüce gönüllü birisi olarak gözüküyor bu kadın. Kim düşünüyor sizi dediğimizde, ama belki egosal yaklaştığınız ya da böyle bir kafa karışıklığı yaşadığınız, bu şekilde yaklaştığınız bir kadın olabilir gördüğüm, ya da siz bu kadınsanız dediğim gibi böyle sizinle ilgili kafa karışıklığı olan ama bu tamamen siz değil, kendi hayatında başka konular nedeniyle de böyle bir psikolojik olarak zor durumdan geçen, işte aslında çalışkan, işine gücüne dikkat eden, değer veren, yine böyle insan ilişkilerini belki yaşadığı zorluklara rağmen iyi tutan, böyle egosal, böyle bir kötü davranmış, böyle bir kötü muamelede belki size bulunmuş ama bunu yine aslında egosunu yenebilirse gidermek isteyen, yanınızda kendisini çok huzurlu ve değerli hisseden birisi sizi düşünüyor olarak gözüktü burada gördüğüm kartlarda. Ya, iletişimsel bir sorun yaşanmış olabilir, bir aksaklık yaşanmış olabilir. Ama iki taraf da birbirini seviyor ve değer veriyor diyor. Burada geçmişten gelen güzel bir bağlantı, yani burada illa aşk gibi düşünmeyin bunu. Yani böyle kalplerin birbirini anlaması, birbirine iyi gelmesi, denge ve uyum enerjisini görüyorum. Aslında araya giren iletişimsel bazı anlaşmazlıklara rağmen, kılıç dörtlüsü ve kılıç beşisi çektiğim ek kartlarda
kötü niyetli olan birisi değil. Ne bileyim böyle sağda solda duyduğu bir şey, hayatında o dönem yaşadığı bir şey. Bu nedenle böyle bir hani kaba gibi gözükmüş birisi de olabilir burada gördüğüm. Ya da birbirinizi belki ya da siz böyle bir dönemden geçtiğiniz için yanlış anladığınız birisi olabilir. Ama aslında iki tarafın da arasında birbirlerine maddi manevi değer verdikleri, birbirlerinin yanlarındayken kendilerini ya da iletişim halindeyken kendilerini çok dengede ve güvende hissettikleri bir durum söz konusu. Bir de ben burada şunu görüyorum. İkisi bir aradayken sanki zenginlik enerjisi ortaya çıkıyor. Yani böyle bir o in contact halinde olma, yani o iletişimde olma, temasta olma, işte konuşma hali, bir şekilde hani ara iyi olduğu sürece bu kişiyle sanki bolluk, bereket, güzellik, zenginlik enerjileri artıyor gibi gözüküyor. Böyle bir sihirli bir tarafı olabilir bu kadının. Azize enerjisiyle çıktı zaten burada gördüğüm. Bazen iyi niyetini saklamak zorunda olan bir kadın olabilir. Yine aynı zamanda gördüğüm. Bir kere kaliteli bir kadın. Yani eğer böyle bir kadın tarafından düşünülüyorsanız şanslısınızdır burada gördüğüm. Çünkü çok hem iyi niyetli hem de bu yanlış anlaşılmalara ve bazı kaba şeylere rağmen niyetini bozmamış, kalitesini bozmamış bir kadın. Ama diğer tarafta biraz işte o bozma enerjisinde gözüktü ama yine bir şekilde sanki bu kadınla bir şeyleri düzeltip yoluna devam etmek istiyor gibi de gözüktü. Sadece kadınlara şunu söyleyeyim. Burada özellikle bağımlılıkları olan, ondan sonra daha çok sizin maddi manevi verici olduğunuz bir ilişkiye uyumlandıysanız bu destede. Evet, o kişi sizi çok düşünüyor olabilir. Ama burada yine alma verme dengesine dikkat edebilirsiniz. Çünkü bir şeyler dengede oldukça da o güzellik, bolluk, bereket, maddi manevi bolluk, bereket enerjisi artıyor olabilir. Macera perest, gezmeyi, seyahat etmeyi çok seven, özgür ruhlu, hani hem nerede nasıl davranması gerektiğini bilen, belki oturaklı o haybon gözüken, haybon imajının yanında, yani o zarif imajının yanında aslında macera perest, gülmeyi, yeni şeyler denemeyi seven, esprili, aynı zamanda çekici, böyle tutkulu bir tarafı olan birisi olarak da gözüküyor. Kendisi hayvansever, doğa sever, hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı davranarak yaşayan, maddi manevi zaten kendini bir yere getirmiş olan birisi olarak gözüküyor. Aynı zamanda sadece burada karşı taraftaki enerjiye birazcık şey gördüm. Hani kendinden emin değil. Kafa karışıklıkları var, başka şeylerden etkiye açık. Ama bu kadının aslında ona ne kadar iyi geldiğinin farkında. Bakın şuraya gözüm gidiyor sürekli. Birlikteyken sanki bu enerjideler gibi. Şöyle bakın, yakından da göstereyim. Şöyle. Burada başka ne görüyorum? Sanatsal konularla ilgilenen birisi olabilir. Belki böyle gitar çalmak, keman çalmak gibi örneğin. Böyle hobileri olabilir. Suyla ilgili, parayla ilgili ya da böyle işte enstrümanlarla ilgili hobileri olan aynı zamanda birisi olabilir. Becerikli birisi, çalışkan birisi, elinden her iş gelen birisi, kendini geliştirmeye açık birisi. Ama burada sanki diyor ki her şeyi yapıyorum ama karşılığı nerede diyen birisi sanki. Özellikle eril taraf gibi hissediyorum bunu. O yüzden de yorulmuş sanki. Ama siz sanki onun karşısına aslında böyle hani bu çabalarının bu karşılığı nerede dediği şeyin karşılığı gibi aslında. O güzellikte, o değerde çıkmışsınız. Ama belki geç gördü. Ya da bir ego, bir iletişimsel bir sıkıntı, bir ego nedeniyle aslında biliyor ama yaklaşamıyor gibi bir etkide de gördüm kartlarda. Yanınızda çok huzurlu, mutlu hisseden birisi. Uyum enerjisini aranızda çok gösteriyor kartlar.
Zor birisi. Evet, çok değer veren birisi ama bir iletişimsizlik yaşandığında zor, affetme demeyeyim ama o kişiyi tekrar o yakınlığı kurma noktasına zor gelen birisi. Yine uluslararası konular, yurt dışı ile ilgili konular, yabancı dil, bu konuda vizyonlu, kaliteli birisi. İşte yabancı dil biliyor olabilir, sosyal medyayı belki güzel kullanıyor olabilir. Uluslararası konular, sosyal medya, buralarda böyle işler yapan ya da başarılı olan, vizyonlu olan, kaliteli işler yapan birisi olabilir. Yani ben burada kılıç sekizisi, kılıç onlusu, kılıç kraliçesi. Bir sürü acıdan geçmiş. Ama ona rağmen de yine aklı selim şekilde aslında iletişim kurmaya açık. Ama dediğim gibi kılıç kraliçesi. Eğer sen ona haddini, hududunu bilmeden yaklaşırsan o bunu zaten çok iyi görür. Çünkü o şekilde yaklaşanların ona verdiği acıların tecrübesi bu kadında söz konusu. Çok acılardan geçmiş ama yine de hani iyi niyetli olanı görebilip ona da böyle hani başkalarının hıncını ondan çıkarabilecek birisi değil. Aranızda çok acı verici süreçler ya da yanlış anlaşılma teması görüyorum. İletişimsizlik teması görüyorum. Sanki konuşulsa, etraflıca böyle içte tutulan şeyler güzelce söylense, aslında güzel bir iletişim kurulabilecekken etraflıca bazı şeyler konuşulmadığı için boşu boşuna, belki boşu boşuna da demeyeyim tabii, her şeyin bir mesajı, sebebi söz konusu da, yani çok acı iletişimsizlik nedeniyle çok acı verici bitişler, değişim dönüşümler yaşanmış birisi olarak gözüküyor kendisi. Ya dediğim gibi sanatsal taraf, hayalperestlik, biraz bağımlılıklara yatkınlık bu tarafta gözüküyor. Para isteği, paraya kavuşma, kendi işini yapma isteği. Ama acı enerjileri de gözüküyor dediğim gibi. Duygularını maskeleyen ama kendi içinde aslında seven, bir de her şeyi kontrol etmek isteyen, bazen çok manipülatif ve acımasız olabilen bir eril taraf. Ama kadınları öyle görmedim. Bu acımasızlığa rağmen burada gördüğüm yine de kalitesiyle devam eden bir enerji de gözüktü. Eril sanki o içten pazarlıklı hali bir türlü bırakamıyor. Ama buradaki dişil o içten pazarlıklı o hesap kitap durumlarına göre hareket etmiyor. Yani kendi kalitesi zaten ortada ve bu kaliteye göre hareket ediyor. Bu güzelliğe göre hareket ediyor. Yani belki iki tarafından da düşünülüyor olabilirsiniz aynı zamanda gördüğüm. Ya dediğim gibi moda, güzellik, bunlar konusunda da yetenekli, böyle zevkli aynı zamanda bir kadın olabilir. Erileri zaten söyledim. Biraz erillerde hafif derbederimsilik gözüktü ama ben biraz görüyorum erillerde. Kendi gibi olamamak. Hep böyle hesap kitapla ilişki yaşamak. Harflerle devam edelim. Ama sorumluluk sahibi, işinde gücünde de gözüktü bunlara rağmen. Kim sizi düşünüyor? Kimin sürekli aklındasınız? Şunu hissettim. Bir şekilde ama anlaşma, uzlaşma sağlamak isteyen birisi. Çünkü siz çok kaliteli birisiniz. Özellikle kadınlar.
Bu taraf için çektiğim ek kartlarda kendiniz de gördünüz. Kılıç kralı çıktı zaten. Hissettiğim gibi bu taraf daha çok erilerin enerjisi gibi. Zaten dişiller burada gözüküyor. Ama böyle mesela kadınsanız da erkekseniz de belki iki taraf tarafından da düşünülüyor olabilirsiniz burada. Ama kadınları daha iyi niyetli gördüm. Mesela ikinci destedeki kadın çok öyle diyebileceğim bir etkide değildi, öyle gibi gözükse de. Çıkan harflerde bu şekilde. Şunu da gayri ihtiyari çevirmiş bulundum. Belki bazılarınız için mesaj olabilir. Evet, üçüncü deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Burada burçları tekrar söyleyeyim. Akrep, ikizler, boğa, başak, oğlak, eril tarafta, dişil tarafta da yine boğa, başak, oğlak, yay ve kova etkisi gözüktü. Ortak temada yine kova ve terazi etkisi olabilir ikizler ya da. Yine negatif kötü şeyleri iptal diyelim. Evet, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için olasılıklar doğrultusunda açılımlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.